Her efsanenin bir kökü, her korkunun bir kaynağı vardır. Bir araştırmacı olarak benim görevim, duyduklarımı yargılamak değil, anlamaya çalışmaktır. Üç Çatallı Köyü vakasında da masaya önce duyguları değil, verileri koyacağız. Bilimin ışığını tuttuğumuzda gölgeler kaybolacak mı, yoksa o gölgelerin arkasında bilimin henüz tanımlayamadığı başka bir gerçeklik mi belirecek? Gelin teşhisi birlikte koyalım. Öncelikle elimizdeki somut lab sonuçlarına, yani fiziksel verilere baktık. Bölgenin kimyası bize iki kritik bulgu sundu. Manyetik alan yoğunluğu. Bölge, manyetit rezervleri açısından çok zengin. Bu durum sadece pusulaları değil, elektronik cihazları ve hatta insan beyninin elektriksel aktivitesini etkileyebilecek düzeyde bir manyetik anomali yaratıyor. Bölgenin jeolojik yapısı, yüzeye çok yakın ve yoğun demir cevheri damarları içeriyor. Bu durum, vadide doğal sınırların çok üzerinde bir manyetik alan yaratıyor. Bu sapma, sadece pusulaları değil, elektronik cihazları ve hatta insan beyninin temporal lobunu etkileyerek halüsinasyonlara neden oluyor. Somut deliller ve bilimsel açıklamaları. Birinci kanıt, navigasyon ve pusula sapması. Yoğun manyetit rezervleri yerel manyetik alanı büker. Normalde kuzeyi göstermesi gereken iğne manyetit yatağına doğru döner. İkinci kanıt, elektromanyetik girişim. Bilimsel temel. Değişken ve güçlü manyetik alanlar, iletkenlerde bobinler, antenler gibi istenmeyen gerilimleri Faraday yasasına göre indükler. Bu da telsiz, radyo gibi analog cihazlarda beyaz gürültü ve parazite, ölçüm cihazlarında anlamsız dalgalanmalara yol açar. Üçüncü kanıt, temporal lob uyarımı. Michael Persinger'ın God Helmet teorisi. Beynin şakak lobları manyetik alan değişimlerine karşı hassastır. Yüksek manyetik alan, nöronların ateşleme düzenini bozarak kişide odada başkası var hissi veya görsel halüsinasyonlar yaratır. Köylülerin gördükleri sandığı şey bu olabilir. Akustik yapı, infrasound. Vadinin coğrafi şekli rüzgarı belirli bir frekansta titreştiriyor. Ortaya çıkan 19 Hz'lik bu ses dalgası, insan kulağı için sessiz ama sinir sistemi için kaotik bir uyarıcı. Sebepsiz korku ve huzursuzluk hissinin fiziksel açıklaması bu olabilir. Bu frekans aralığı kritik bir öneme sahip. Çünkü 19 Hz insan göz küresinin doğal rezonans frekansıdır. Bölgedeki hava akımı bu şiddete ulaştığında ortamdaki hassas mikrofonlar kayıt alamaz hale gelirken insanların görüş alanı fiziksel olarak titremeye başlıyor. Yani rapor edilen gölge varlıklar aslında ses dalgalarının göz merceğinde yarattığı bir titreşim yanılsaması olabilir mi? Fiziksel veriler insanların neden korktuğunu ve nasıl halüsinasyon görebileceğini açıklıyor. Buraya kadar denklem tamam. Ancak bir araştırmacı olarak verilerin açıklamakta yetersiz kaldığı o gri alanı görmezden gelemem. Eğer her şey sadece manyetik alanın beyne oynadığı bir oyunsa, birbirinden habersiz onlarca insanın farklı zamanlarda aynı silüeti tarif etmesini nasıl açıklarız? Bir manyetik alan kolektif bir hafıza yaratabilir mi? Yoksa bu özel coğrafi koşullar sadece bir halüsinasyon kaynağı değil, bizim henüz tam kavrayamadığımız bir enerjinin geçiş noktası mı? Dosyayı kapatırken kesin bir hüküm vermiyoruz. Çünkü evren bizim bildiklerimizden çok daha karmaşık bir yer. Elimizde iki ihtimal var. Ya doğanın fiziği insan psikolojisine çok ağır bir şaka yapıyor, ya da burası bilimin henüz adını koyamadığı fenomenlerin yaşandığı nadir noktalardan biri. Veriler ortada, yorum sizin. Sizce Üç Çatallı'da yaşananlar zihnin bir oyunu mu, yoksa öteki tarafın bir fısıltısı mı? Teşhisi koymak için analizlerinizi aşağıya, yorumlara bekliyorum.
Bu tarz araştırma dosyalarının devamının gelmesi, yeni gizemlerin kapısını aralamamız için abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki dosyada görüşmek üzere.